Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, evet, yeni ay sizin 3. evinizde doğdu ve 7 Mart'a kadar da güçlü etkileşimler getirebilir. Bunlar biraz daha yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi ön plana getirecektir. Kardeşleriniz gibi yakınınızda olan insanlar, komşularınız olabilir. Birlikte bir şeyler planladığınız kişiler, iş anlamında mesela olma olasılığı var. Tabii seyahatler de burada söz konusu olabilir. Kısa seyahatler yapılabilir. Ticari anlamda yine iyidir. Herhangi bir eğitime başlamak, eğitimciler için, öğretmenler için bir takım yenilikler söz konusu olabilir. Belki bir öğretmensiniz. Bu anlamda bazı durumlar söz konusu oldu. Bazı değişiklikler var. Zaten gündemde böyle problemler oldu biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir takım yenilikler söz konusu olacaktır sizler için. Evet, hemen yeni ayın ardından Venüs Koç burcuna geçti ve 17 Mart'a kadar Jüpiter'le birlikte sizin önemli bir alanınızda devam edecek seyahatine ve bu 20 Şubat haftasında aslında biraz ailevi konular, aile içindeki konular olabilir, yerleşim yeri olabilir, sevdiğiniz insanlarla biraz daha birlik, beraberlik içinde, daha keyifli, birbirinize daha sıkı tutunmak, biraz daha pozitif aslında diyelim hayata bakmak adına güzeldir. Evinizi yenilemek, orada yenilikler yapmak veya birçok evi yenilemek için ya da başkalarının evlerini belki de hayatlarına güzellikler katmak için de çalışabilir bu enerji. Böyle bir etkileşimi var. Çünkü yeni ayın doğduğu alana baktığımız zaman birçok iletişim, bağ kurma, dijital ortamlarda mesela bazı görevler, sorumluluklar alma anlamında da çalışıyor. Yani birçok kişiye ulaşabilir, birçok insanın hayatında bazı yenilikler yapmak adına çalışabilir. Tam tersini de düşünebilirsiniz burada. Yakın çevrenizin size olan desteği, yakın çevrenizden gelebilecek destekler, belki orada bazı küslükler, dargınlıklar vardı. Burada yeni adımlar atılabilir. Bazı barışmalar olabilir gibi düşünebilirsiniz ama daha çok sanki bir özellikle 7 Mart sonrasında böyle uzak hedeflerinize daha çok kilitleneceksiniz ama bugünden onları inşa etmeye başlıyorsunuz. Belki yer değişikliği, taşınma, farklı bir şehre gitme gibi düşünülebilir açıkçası. Böyle etkiler söz konusu. Hemen bu hafta Merkür zaten sizin para alanınızdan geçiyor. Satürn'le beraber gelir gider dengesi, oradaki işlemler biraz daha mantıklı, kontrollü orada gitmeye çalışıyorsunuz. Ancak 23-24 gibi aslında hafta sonuna kadar diyelim bir ilişkiler boyutunda böyle ani parasal manada bazı gelişmeler olabilir. Çünkü şimdi Uranüs sizin 5. evinizden geçiyor ve Merkür'le bir karesi olacak. Bu hafta çarşambadan itibaren de etkili. Burada ani bazı haberler, gelişmeler söz konusu olabilir. Bunlar finans, bütçeyle ilgili konular, bir takım alınması gereken önlemler olabilir. Hani burada önlem de önemli olabilir açıkçası. Hani ani giderler söz konusu olabilir. Ve tabii onun yanı sıra da ilişkilerle ilgili özellikle böyle sürpriz gelişmeler, sürpriz haberler, fikir değişiklikleri, yön değişiklikleri de getirebilir. Bunlar hem ilişki hem de dediğim gibi maddi anlamda da gelişecek bazı konuları getirebilir açıkçası hayatınıza. Evet, genel olarak sizi dolaylı yoldan etkileyen bir yeni ay ama çok fazla başlangıç yapma, eğitime başlama, sorumluluk alma adına güzel etkiler size getireceğini söyleyebilirim. Evet, kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, sizin için 2. evinizde bir yeni ay, parasal kaynaklarınız tabii ki, kazançlarınızla ilgili gelişmeler. Burada bazı hani statü, mevki gibi gelişmeleri de aslında tetikleyebilir. Hani bir üst rütbeye geçme diyelim, terfi alma diyelim, oradan gelebilecek bir kazanç diyelim. Hani böyle konular 7 Mart'a kadar bilhassa devrede olabilir ama onun yanı sıra mesela başka neler olabilir? Merkür burcunuzda. Şimdi özellikle bu 20 Şubat haftası ortasından itibaren Uranüs'te bir karesi olacak. Dolayısıyla da sizin için şöyle gelişebilir olaylar.
eviniz, yaşadığınız yer, aile içindeki diğer kişiler, onlarla olan düşüncesel, yani fikirsel anlamda bazı zıtlaşmalar, farklı fikirler doğabilir. Tabii eğer böyle kalabalık bir aileniz varsa bu daha da olasılığı yüksek. Böyle konularda ya da mesela şöyle diyelim ki oturduğunuz evin işte sahibi, ev sahibiyle bir anlaşmazlık veya fiyatla ilgili olabilir. Yani böyle ani gelişebilecek kaoslar olabilir. Öfke kontrolü biraz zor olabilir açıkçası. Çarşambadan sonra burada biraz daha mantıklı olmak, gelen ve oluşabilecek konulara karşı çok daha tepkili değil de biraz daha sağduyulu yaklaşmak, daha böyle ani kararlar almamak aslında çok daha yerinde olabilir. Bu 20 Şubat haftasının ikinci yarısı biraz burada bizi hepimizi aslında zorlayabilir dediğim gibi. Bu sizin değil de çevresel anlamda gelişen başka türlü bir durum, mesela bir hava koşullarındaki ani bir değişim sizin projenizi, günlük rutin veya planınızı değiştirebilir. Bu da sizin tabii ki canınızı sıkabilir. Hani her türlü bakabiliriz bu gelişmelere ve şunu da söyleyelim sevgili kovalar. Şimdi Venüs artık Koç burcuna geçti. Bugünden itibaren ve 17 Mart'a kadar Koç burcunda. Jüpiter'le birlikte sizin 3. evinizde ilerleyecek. Şimdi dolayısıyla biraz daha bu başlangıçlar yapmak bizi daha dürtüsel olarak toplum içinde, sosyal yaşantımızda, belki bireysel olarak da aslında bir şeyler yapmak adına şanslı kılar. Yakın çevremizin şansları da burada işaret ediliyor aslına bakarsanız. Burada bir fırsat getirebilir açıkçası, bir yenilik getirebilir. Bir dijital konularda bazı yenilikler getirir. İşte bir şeyler satın alma planları, projeleri yaptırır. İşte araç olur, telefon olur, bilgisayar olur veya daha büyük bakarsak mesela yaptığınız işte bir ticari konuda yeni bir anlaşma getirebilir ki ticaretle de çok alakalı. Burası işte radyo, televizyon gibi basın yayın işleriyle de çok ilgilidir. Burada sizin için çok iyi çalışacak açıkçası. Burada size fırsatlar getirebilir. İşlerinizi çok daha hızlı ilerletebilirsiniz bu bağlamda. Evet sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, yeni ay zaten sizin burcunuzda ki özellikle bugün 20, 21, 22, 23 aslında Şubat doğumlu bir balıksanız tabii ki hayatınızı yeniden inşa etmek, yeni kararlar almak, eğer sağlığınız, koşullarınız el veriyorsa yeniden bir şeyler yapmak adına fırsat getirecektir. Evet, bu sizin için şu an bulunduğunuz pozisyondan sizi alır. 7 Mart'a kadar olan süreçte tüm koşulları değerlendirme fırsatı verecektir size. Daha sakin, belki biraz daha öncelikle kendinizi düşünerek ve tabii ki sevdiklerinizi düşünerek hayat planlarınızda bazı yenilikler, değişimler yapmak için adım attırabilir. En azından böyle kararlar alabilirsiniz ki eğer böyle bir süreç yaşayan bir balıksanız ki aslında hepimiz için geçerli. Yeni ay demek evet yeni başlangıçlar demektir fakat hemen o esnada değil de şöyle bir 3-4 gün sonra bunları harekete geçirmek, bunları devreye sokmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü yeni ayda biliyorsunuz ay balzamik fazla oluyor. Aslında daha çok bir kapanma sürecinde olduğu için hani yeni başlangıçlar oluşması, bizim hayrımıza oluşması için bu birkaç gün beklemek daha mantıklı olacaktır. Hatırlatmak istedim bunu. Evet, 7 Mart'tan sonra zaten özellikle sevgili balıklar tabii bir Başak Dolunay'a doğru ilerlemiş olacağız. Dolayısıyla bu yeni aydan sonraki gelişecek süreçler daha çok ilişkilere yönelik. İlişkilerde gündeminize gelebilecek konular, durumlar, anlaşmalar veya anlaşmazlıklar olarak değerlendirebiliriz bu anlamda. Ve şimdi aynı gün tabii ki Venüs artık Koç burcuna geçti ve 17 Mart'a kadar Koç burcunda sizin balıkların para evinde Jüpiter'le birlikte ilerleyecek. Bu ne demek oluyor? Aslında iki iyicil ve şans gezegeninin tabii ki böyle maddi açıdan güçlü bir alanda ilerlemesi burada size güç kazandıracaktır. Gerçekten mesela umudunuzu da yükseltecektir. Yaşam hevesinizi de yükseltecektir. Çünkü kendinizi maddi anlamda güvence altına alma bakımından çevresel olarak da destek alabilirsiniz.
Belki sevdiklerinizden destek alacaksınız. Belki mesleki anlamda farklı bir gelişme olacak. Hayat sürprizlerle dolu sonuç olarak. Yarın ne yaşayacağımız hiç belli değil ama maddi bakımdan eğer doğum haritanız etki alıyorsa, özellikle bu 20 Şubat haftasında ve tabii ki aslında 17'sine kadar sürecek ki Jüpiter'in seyahati burada 17 Mayıs'a kadar. 17 Mart'a kadar Venüs'le birlikte ilerleyecek. İkisinin birlikte ilerlemesi tabii ki buradaki şans faktörünü de ikiye katlıyor. Böyle de düşünebilirsiniz. Evet, onun yanı sıra bu haftadan hemen şöyle bir bahsetmek istiyorum. 20 Şubat yani yeni ay haftasında özellikle haftanın ikinci yarısından sonra birazcık daha sert etkiler devreye giriyor. Özellikle hafta sonu aslına bakarsanız Uranüs'ün Merkür'le bir etkileşimi var. İşte Ay da o alanda olacak. Dolayısıyla sizin için de çok direkt hani etki almıyor olsanız bile yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde olabilir. Biraz sosyal bağlarınız olabilir. Oralarda bir takım gelişmeler, fikirler değişebilir. Yeni bakış açıları oluşturabilirsiniz. Ani haberler, gündeminizi değiştirecek konular gelişebilir açıkçası. Biraz trafikte falan bu arada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hani biraz acele, böyle telaşlı kararlar almamakta fayda var. Gerçi yapmazsınız ama yine de çünkü Venüs hani bu burçta Jüpiter'le bir de para alanında tabii burada hızlı böyle çok ani hareketler yaptırabilir. Hani inisiyatif almak sabırsızlaştırır daha doğrusu. Bu sabırsızlık halinde kontrolde tutmakta fayda var. Bu arada sezgilerinizin inanılmaz güçlendiği bir süreçten geçtiğinizi unutmayın. Eğer çok kafanız karışırsa, eğer bir çıkmazın içerisine girerseniz lütfen sezgilerinizin, duygularınızın sesine kulak vermenizi tavsiye ederim sevgili balıklar. Tüm dostlar, herkese gönlünce bir zaman diliyorum. Tekrar hepimizin başı sağ olsun.